Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kia Sorento 140'lık aracını baştan sona tekrardan hibrit projeyle arkadaşlar hibritleyeceğiz. Şu anda Kia Sorento aracımızın turbosunu söktük. Turbosunun tamamen baştan sona yenileme işlemini gerçekleştirdik. Kia Sorento aracımızın bütün mekanik işlemlerini bitirdik. Yazılım aşamasına geçtik. Arkadaşlar şu anda Ramazan abinin aracındayız. Yol testine çıktık ama onun da görüşlerini alacağız. Öncesiyle sonrasıyla da Ramazan abi sen neyse bize gördüklerini baştan sonuna kadar aktarırsan abi sevinirim. Şu an mesela gaza dokunmadan, yani hafif dokunurken böyle çok rahat akışını hissediyorum. Yani önceden böyle ilk kalkışta böyle rahat akıyor ama ikinci vites, üçüncü vitesten sonra biraz yüklenmek gerekiyor. Devirli. O da bir vites küçülttürüyorsun ister istemez. Yolunu alıp gidiyordu ama şu an gördüğüm kadarıyla yani çok rahat akıyor. Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kia Sorento 140'lık aracını baştan sona tekrardan hibrit projeyle arkadaşlar hibritleyeceğiz. Aracımızın komple hibritleme işlemleri yapıldıktan sonra yazılımını da yapıp yol testlerini gerçekleştireceğiz. Gelin birlikte işlemlere başlayalım. Arkadaşlar şu anda Sorento'nun enjektörlerini büyütmüş bulunmaktayız. Enjektörleri büyüttükten sonra aynı zamanda bakımını da gerçekleştirdik. Komple enjektörlerimiz sıfırlandı. Gördüğünüz gibi bakımlarını yaptık. Önceki halini biliyorsunuz. Şu anda da enjektörler sıfır vaziyette. Bunların montajını da gerçekleştireceğiz. Enjektörleri neden büyütüyoruz? Bunun da hakkında biraz bir bilgi vereyim. Aracımızdaki turboyu büyüttüğümüz için de arkadaşlar bunu yeterince gerekli olan yakıtla beslememiz gerekiyor ki turbomuzda daha performanslı halde çalışsın. Yalnız şunu söylüyorum, araçta turboyu büyüttük, enjektörü büyüttük, yakıt çok fazla yakacak diye bir algı olmasın. Tam tersi yakıtımız arkadaşlar bir tık daha düşecek araçta. Çünkü daha fazla güç elde ettiğimizden dolayı kasayı daha rahat taşıyabilecek. Böylelikle daha az yakıt tasarrufuyla arkadaşlar biz yolda seyredebileceğiz. O yüzden enjektörü büyüttüğümüz zaman aracın yakıt verileri yükselmiyor. Bu da not olarak aklınızın bir köşesinde kalsın. İşlemleri bitirdikten sonra zaten yol testlerinde bunu siz de görüyor olacaksınız. Arkadaşlar şu anda Kia Sorento aracımızın turbosunu söktük. Turbosunun tamamen baştan sona yenileme işlemini gerçekleştirdik. Turboyu da hibrit olarak tekrardan kanatlarını değiştirdik. Kanat yapısını değiştirirken de aracın üzerindeki mevcut kanatlarından daha farklı bir kanatlar, daha büyük kanatlarla baştan sona tekrardan şekillendirdik. Enjektörlerimiz hazırlandı. Enjektörleri büyütüp tekrar aracın üzerine takıyoruz. Montaj aşamasına geçtik. Gelin birlikte bunları yaptıktan sonra da Sorento'nun mekanik kısmını bitirip yola çıkalım, deneyelim, testlerine bir bakalım, neler oluyor bunları görelim. Sorento nasıl bir güç elde edecek, 140'lık Sorento nasıl bir evrim gerçekleştirecek bunları görelim.
Arkadaşlar şu anda Kia Sorento aracımızın bütün mekanik işlemleri bitirdik. Yazılım aşamasına geçtik. Araçla yazılımlarımızı yaptıktan sonra daha sonra müşterimizle beraber yol testine çıkacağız. Yapmış olduğumuz dosyalarda arkadaşlar daha önce bir dosya yaptık. Bu dosyada biraz daha dedik üzerine devam edelim. Müşterimize de bunun sonucuna vardık. Şimdi bu yazılımı da yükledikten sonra tekrar yola çıkacağız, deneyeceğiz. Bakalım ikinci dosya sonucunda Sorento nasıl bir tepki verecek? Yoldaki gidişata göre de müşterimizle beraber sizi bunları aktarmaya çalışacağım. Gelin birlikte testlerimizi yapalım, yazılımı da yükleyelim araca. Daha sonrasında yoldaki verimliliğini görelim. Aracımız orijinalde biliyorsunuz Sorento 140 beygir. 140 beygirlik bir araçta ne kadar bir güç alıyoruz onu söyleyeyim size. Yapmış olduğumuz hibrit turbo ile beraber artı yazılımın da etkisiyle aracın üzerindeki güç arkadaşlar yaklaşık 200 beygir 190 beygir bandı arasında, tolerans vardır illaki. 190 beygir civarı, 200 beygir civarı bir güç elde ediyoruz. Yaklaşık da yine 80-90 Nm minimum bir tork artışı sağlıyoruz araçta. Bunları da yaptıktan sonra Sorento'nun yakıt değerleri çok aşırı yakan bir araç olduğu için ne oluyor, ne bitiyor diye bana soruyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim. Yakıt değerlerinde çok öyle bir ağam şahım bir durum söz konusu değil. Tam tersi araç güçlendiği için de biraz daha az yakmaya başlıyor. Yolda alt devirlerde özellikle ciddi anlamda araç tork yükseldiğinden dolayı kasayı rahat taşıyor ve yakıtı tasarruf etmeye başlıyor. O yüzden hani bu işlemleri yaptıktan sonra araç çok fazla yakmıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Herhangi bir duman atma vesaire de çok fazla söz konusu değil. O yüzden de bu işlemleri yapıyoruz. Yapmış olduğumuz zaten birçok Sorento var. Onlar da halihazırda araçlarını keyifle kullanıyorlar. Şimdi yazılım dosyalarımız yüklendi. Birazdan da teste çıkacağız. Hava biraz yağmurlu arkadaşlar. Kış aylarındayız malum. Yol testinden sonra da bakalım neler olacak göreceğiz. Arkadaşlar şu anda Ramazan abinin aracındayız. Kia Sorento 140'lık aracımızı komple hibrit turbo artı bakımlarıyla beraber baştan sona güçlendirmek adına işlemleri yaptık. Yazılımı da güncellendi. Hepsini baştan sona yeniledikten sonra yol testine çıktık ama bugün hava yağmurlu. Ciddi anlamda yağmur olduğu için de biz fazla arabayı zorlamadan buralarda denemeye çalışıyoruz. Şimdi ben bir direksiyona geçtim, bir kontrollerimi sağlayacağım. Biraz sonra Ramazan abiye vereceğim. O araca daha hakim. Sağ olsun. Hani tepkilerini vesairesini çok iyi kontrol ediyor ve araba kaydında da kontrol ediyor. Biz bir tur attık. Ramazan abi arabada iyi. Onun da görüşlerini alacağız. Öncesiyle sonrasıyla da Ramazan abi sen neyse bize gördüklerini baştan sonuna kadar aktarırsan abi sevinirim. Tabii ki. Aracımızı da deneyelim. Bakalım. Yani sordukları sorular oluyor insanların. Sorento hakkında merak ettikleri de oluyor. Bunları da bize de abi aydınlatırsan, sen senelerdir kullanıyorsun. Bir fiilde zaten Sorento camiasında içindesin. Valla Sorento hem arazi şartlarında hem İstanbul içinde çok zor bir araba. Ağır bir araba. Motor hacmi büyük bir araba. Günümüz şartlarında artık daha iyi arabalar almak çok kolay olmuyor. Tabii ki herkesin aracı değerlidir. Bu arabanın işte birazcık gidişinden, yaş itibariyle de temizliğinden, bakımından, enjektörlerinden arkadaşımızla tanıştık. Sağ olsun bilgilendirdi. Güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu şans işidir, kısmet işidir. Memnun kalacağımı umuyorum. Yani sonuçta bakımlı hale de getirdik. Yani arabanın altyapısı yılların verdiği manifoldtan tutun, enjektörlerinden tutun, nefes alan ciğerlerinin her yeri dolu olmuştu. Hem temizlik anlamında hem bakım anlamında hem biraz da güçlendirmek istedik. Yakıt tasarrufu tabii ki basmayacağımız zaman sağlayacağını düşünüyorum.
Arkadaş da uyardı zaten, söyledi bir takım artılarını, eksilerini. Bastığınız zaman bütün arabalarda yakacaktır. Evet. İnşallah. Aslında şu araya şöyle gireceğim abi. Yakıt tasarrufu şöyle. Bu araç şimdi 140 beygir, bu kasayı taşırken zorlanıyor. Biz aracı 200 beygir bandına kadar çıkardığımızda, yani artı bir 50 beygir 40 beygir üzerine eklediğimizde artık araç bu kasayı rahat taşır hale geliyor. Dolayısıyla rahat taşıdığı için de yakıttan ekonomi sağlıyoruz. Ama bu alt devirler için geçerli. Sebebi de şu: günlük hayatta kullanımda çok fazla yakıt açmadan, yani enjektörlerimiz çok fazla yakıt vermeden bu araba yürüyebiliyor ve sorun yaşatmıyor. Ama siz bastınız, ben bu arabayla 140-150 yapacağım, daha üstüne zorlayacağım diyorsanız, bu araba bu kiloda gerçekten zorlanıyor. Aerodinamik olarak da abi rüzgarı çok fazla tutan bir araba. Tabii ki. Bu da etken, yani sonuçta bir rüzgar direncine karşı sürekli gaz basıyorsunuz. Yakıt da yakmanız gayet doğal. Orada yani yakıt olayını da açıklayayım dedim. Geri kalan söz sende abi. Gayet normal. Yani yakacaktır her arabaya yüklendiğiniz kadar yakacaktır zaten. Bu keyif amaçlı, işimizi hem görüyor hem ufak tefek kamplara yapıyoruz, arazilere giriyoruz, çıkıyoruz ufak tefek. Tabii eskisi kadar günümüz şartlarında çok yapamasak da Evet abi. bakımlı haliyle daha hepimize faydalı olacağını düşündük. Ailecek, yani maddi anlamda da iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Tabii ki havalar şu an Abi, yağışlı. Lastiklerimiz AT. Çok böyle yola uygun bir lastiğimiz de yok. Aynen öyle. Bu sebepten zaten bu arabanın da amacı da belli. Yani bir rally, bir hız falan değil bizim maksadımız. Kilo kaç abi? Tam net biliyor musun? Valla abi? 2200 net ama üstündeki donanımlarla falan 2.5'a yakın. Kendimiz de varız şu an. Yani 2.5 tonun Bir de bir altında. kaplama var aracın üzerinde. Tabii ki. Tabii ki zırh kaplama var. Zırh kaplama var. Üstte sepet sepetimiz var. Önde bir demirimiz, bar var. Tampon. Evet, marşpiyel demirlerimiz, ön tampon demirlerimiz var. O sebepten 2.5 tonun altında yürümüyoruz yani şu an. 2,5 ton bir araçta da Çok, yani çok. yakıt yakmasının sebebi aslında en çok bu Sorrento'da. Ağırlık biraz etkilen abi. Ağırlık, yüksek bir araç. Aynen öyle. Lastikleri normal kalıplı lastikler, orijinal de öyle zaten. Bir binek araba gibi beklenemez. Aynen öyle. Ama genel anlamda da şimdi bu çok yakıyor olayını aracına göre konuşmak gerekiyor. Bu tonajdaki bir araç için çok normal olduğunu düşünüyorum. Şu an 1.3 arabalar, 1.4 benzinli arabalar bile 8-9 bandında geziyor Aynen şehir öyle. içinde. Uzun yolda 80-90 devirsiz kullanıp sabredebilirsiniz. Onlar düşüyor, evet, 6'lar 6.5'lar ama çok yaktığını düşünmüyorum. Yani bu kiloya göre bence iyi. Değil. Yani şu anda biraz daha düşecek zaten. Onu da zamanla artık Maalesef günümüz inşallah bir araya şartlarında- geldiğimizde abi Maalesef günümüz yaparız, şartlarında konuşuruz. ülkemizin bize sunduğu bu fiyatlarla Evet. hepimize pahalı gelmeye başladı. Aynen öyle abi. Abi şurada ben bir durayım. Bir de sen en son halini bir test et. Daha sonrasında da inşallah yola devam edelim. Buraların havaları da çok güzel, çok temiz, çok güzel yerde bu işle uğraşıyorsunuz. Eyvallah. Bu keyfiniz tabii ki işe de yansıyacağını düşünüyorum. Sakinlik her zaman iyidir abi. Bizim oturduğumuz ya da işte şehir içlerindeki ustalarımız, sanayilerimiz, inanın bu böyle bir ortam ya da böyle bir huzurlu, keyifli çalışma şeyi bulamıyordur. Ortamı bulamıyordur. Yok abi. İnşallah hani herkese nasip olur diyorum ama hani ben bilerek özellikle biraz böyle uzağa kaçtım. Beykoz'u tercih Çok ettim. güzel, harika. Yani şu havası, ağaçlığı, yeşilliği. Siz gelen müşterimiz için de abi iyi oluyor. Buralarda böyle gezmek, dolaşmak orman yollarında. Ben keyifli burayı çok oluyor. seviyorum. Ben yaklaşık 15-20 yıldan beri benim çok sevdiğim işte abimiz, patronumuz da buralarda oturuyordu. Gelip giderken keyif alırdım. Arkadaşlarımız da var Beykoz'un sahilinde oturanlar. Hepsi böyle cana yakın insanlar. Eyvallah. Herhalde bu ortamın, havanın temizliğinden de kaynaklıdır diye Abi düşünüyorum. biraz stres düşük bizde. Onun da vermiş olduğu etken var abi buradaki. Öyle aşırı bir stres, o kalabalıkta, o buhran vesaire burada Beykoz'da çok fazla yok. Şimdi normalde bu kolay akan güzel bir araçtı. Şu an mesela Güzel. gaza dokunmadan, yani hafif dokunurken böyle çok rahat akışını hissediyorum. Yani önceden böyle ilk kalkışta böyle rahat akıyor ama ikinci vites, üçüncü vitesten sonra biraz yüklenmek gerekiyordu. Devirli. O da bir vites küçültülüyorsun ister istemez. Yolunu alıp gidiyordu ama şu an gördüğüm kadarıyla yani çok rahat akıyor. Sağdan abi.
arabanın sesi de biraz değişti. Tabii ki devir yapmadığı için Evet. rahat akıyor. Bağırmadan rahat Evet, rahat araba evet. alt devirlerde o torkla yürüyor abi. Evet. Şu an. Dolayısıyla benzine falan da yüklenmemiş, Aynen. yüklenmeden şu an yürüyor. Tabii o devri aldıktan sonra kuduracağını zaten gördük de az önce. Görüyoruz Düz da. devam abi. Şu yağıştan kaynaklı çok şu an oynamak da istemiyoruz. Kimsenin canını, hayatını, işte malını riske atmayalım. Kendimiz Gerek daha iyi. yok abi. Ya insanlar hep bana şey soruyor. Abi arabayı yaptın niye denemiyorsun? Niye basmıyorsun? Ya vallahi inanın hani şunu söyleyeyim arkadaşlar, biz arabaları hani burada denerken okey, ama hani size anlatmak için gerçekten piste veya ne bileyim bir caddeye bir şeye çıkmak lazım. Yani kimsenin arabasını, canını, malını riske atmamak için inanın böyle davranıyoruz. Yani burada bir art niyet yok. Yanlış anlamayın. Biz bir şey yapıp da bir şeyle kanıtlama çabasında da değiliz. Yani sağdan gidebiliriz abi. Yani burada şey var. O dipnot olarak yine söylüyorum. Biz burada zaten müşterimizle beraber deneyip teslim ettiğimizde müşterimiz memnun olduğunda aracını teslim alıyor. Geri kalan kısımda hani 100-200 olsun, 0-100 testi olsun, otoban testleri olsun. Yani bunları yapmak gerçekten zor ve kısıtlı zamanlarda yarışıyoruz ve sürekli bir randevulu araç trafiğimiz var. Onları da yapıp teslim etme sürecimiz var. Bugün de Ramazan abi geldi, işte yağmur var. Görüyorsunuz yine Zaten- test edemiyoruz, basamıyoruz yani. Zaten kullandığımız araç da öyle bir drag bir aracı değil. 0-100 aracı da değil. Ama insanlar abi işte hep soruyor. Ya ben yorumlarda en çok onu görüyorum. Arabanın 0-100 testi niye yok? Arabanın işte ne bileyim dyno testi niye yok? Dyno konusunda hani anlatmak istiyorum. Şimdi herkesin aracı kendine özel. Evet. Ben bu arabayı sizin haberiniz olmadan dyno'ya çıkartıp zorlamam. Mesela onu yapmayı sevmiyorum. Allah korusun dyno üzerinde bir lastiği patlasa arabanın, arabaya inanılmaz zarar verecek. Yani açın bakın dyno testlerinin ne kadar zararlı olduğunu zaten siz de göreceksiniz. Tavsiyem dyno'da hani arabayı çıkartıp zorlamak iyi bir şey değil. Güveniyorsan aracına çıkar bak, ama hani biz yaptığımız işi, yazılımı vesaire bildiğimiz için bunda yana bir sorunumuz yok. İsteyen aracını da çıkartabilir, verileri de paylaşırız seve seve. Şimdi araç sahiplerinin kullanım amacıyla, yani işte atıyorum piste girecekse ya da işte güçlü bir aracı varsa, Evet. hız aracı ise bunları talep edebilir, isteyebilir. Tabii ki yardımcı olacaktır. Onda sıkıntı yok abi, yani o arkadaşımız- istekler varsa zaten Evet. yaparız, sorun Ama yok yani. tutup da ben bunu yok niye başkasına yapmadım, ben bunu görmedim anlamında yargılayamam. Ben istiyorsan bunu lütfen bunu da yapmak istiyorum derim, ama benim zaten öyle bir amacım olması Evet. mümkün değil. Böyle bir araçla da mümkün değil. Bunlar daha profesyonel kişilerin, arkadaşların Aynen öyle. istekleri olabilir. Onlar da tabii öyle bir soru ya da bir aklında düşüncesi olan varsa işte diyebilir ki ben bunu istiyorum gibi. Tabii o zaman zaten biz Karşılıklı. gerekeni yapıyoruz abi, yardımcı oluyoruz yani. Yani ki benim Ondan kullandığım sıkıntı yok. aracın da Sağdan aşağı çoğu inelim. kişi bilir. Çok frenleri sağlam bir yapıya sahip değil. O sebepten de bizim maksadımız aracı rahatlatmak. Bakımlarını yaptılar. Enjektörleri elden geçti. İşte turbosu bakımını gördü Düz aşağıya abi. gibi hem bakım hem ufaktan da bir rahatlatmak adına yaptığımız bir işti. Bakımlar aralığında yapılması gereken bir iş gibi görüyorum ben şu an yaptığımız işi. Aynen öyle. Bunlar hem değer katacaktır, hem insanların kullandığı aracı biraz daha sevmesine sebep olacaktır. Biraz daha keyifli hale getiriyoruz. Hem keyifli, bir de ilerideki karşılayacağımız problemleri biz uzatmış olduk. Aynen öyle. Turbodan olsun, enjektörden olsun, ne bileyim arabanın partikülünden olsun, emme manifoldundan olsun, bunların hiçbirine artık şeyimiz kalmadı. Ve Devir daimimiz falan da komple elden geçti. ben genelde de yaptığım işlerde çok araştırırım. Arkadaşın da videolarından, işte sosyal medyadan yaptıran arkadaşlardan hem yorumlarını dinleyebildiğim kadar çok memnun olmayan kişi görmedim ve yorumlarda çok olumlu. Valla olmasın diye abi çabalıyoruz yani. Özellikle elimizden ne geliyorsa. Bir abimiz yaptırmış, bir beyefendi yaptırmış. 6-7 ay sonra yorumuna yorum eklemesi beni çok hoşuma Evet. giden, beni ikna eden kısım oldu. Mehmet abi. Tabii ki. Mehmet Şimdi biz abinin burada yorumunu konuşuyoruz görüyorum. şöyle böyle diye. Emin olun ben ikinci karşılaşım arkadaşlar. Kimisi diyebilir ki tanıdığıdır, şudur budur, düşünen de olabilir, ayrı konu. Aynen öyle. Kesinlikle öyle bir şey yok, ama 6-7 ay sonra yorum yapıp memnun olan kişiler var. Bu da işte bize ayrı bir değer katıyor ve şöyle bir güzellik var abi. Biz müşterilerimizin çoğuyla arkadaş oluyoruz.
Ve senelerce de bir dostluğumuz oluyor. Güzel, keyifli anlar bırakıyoruz hep. Şimdi Sayın Mutlu arkadaşım da sabırla, hatta benimle kavga ediyordu. Ben yaptırayım, sen yaptır. Şu an beni bekliyor. Benim deneyimlerimi bekliyor. Evet. Hatta Buradan bugün, selam söyle. bugün gelecekti. Sırf randevular uyuşmadığı için, önceden Aynen randevu öyle. almadığımız için ona da bir ayrı bir randevu talep ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra, önümüzdeki hafta Mutlu abinin arabasını da alacağız. Onu da komple bir elden geçireceğiz. Güzel, keyifli bir şey olacak. O da çok aslında çok iyi bir arkadaş. Aynen Malına, öyle. mülküne bakan, işte iyisini isteyen bir arkadaş, seven bir arkadaş. O da memnun kalacağını düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Kimse memnuniyetsiz ayrılmasın. Daha doğrusu ayrılmayalım, hep beraber olalım. Seviyorum yani böyle. Sürekli görüşelim. Tabii ki yani Muhabbet, bu işler sohbet edelim. birbirinden... Yani çaya çorbaya da gelen tabii, oluyor. tabii. Yani yeri gördün, bizim yerimizde müsait abi. Bir tanışmadır, insanların birbirine tavsiyesidir. Her şey maddiyat değildir. Aynen öyle. Yani bir telefon açıp işte bir şeyde danışabilirsiniz. Cevap Tabii canım. veriyor sağ olsun. Ben de kaç sefer aradım, cevap verdi yaptırmadan önce de. Yapım aşamasında da çok rahatsız etmek istemedim. Ama onda da sağ olsun ilgilendi etti. Şu an memnunuz. Eyvallah. Sonuç- Soldan direkt gidelim. Yerimiz bana uzak olmasına rağmen sırf o yüzden birazcık tereddütlerim vardı. Çok uzak diye, ama emin olun yeri gördükten sonra da memnun kalacaksınız. Eyvallah. Arkadaşlar, soracağınız sorular varsa lütfen yorumlardan yazın. Videoyu beğendiyseniz, yaptığımız işleri beğendiyseniz de lütfen bize beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kazasız Sağ belasız olasın sağlıklı abi. günler Teşekkür dileriz. ederim.